İstanbul. Tarihin derinliklerine kök salmış, imparatorluk yankılarının çağlar boyunca yankılandığı bir şehir. Antik Bizans köklerinden Osmanlı ihtişamının hüküm sürdüğü Konstantinopolis dönemine ve nihayetinde modern kimliğiyle İstanbul'a, bu şehir medeniyetlerin kavşağı olmuştur. İmparatorlukların yükselişine ve çöküşüne, kültürlerin çatışmasına ve yeni fikirlerin doğuşuna tanıklık etmiştir. İstanbul'un Avrupa ve Asya'nın kesiştiği noktadaki stratejik konumu, tarih boyunca fatihler için onu cazip bir ödül haline getirmiştir. Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar tarafından yönetilmiş ve her biri şehrin dokusunda ve kültüründe silinmez izler bırakmıştır. Bugün İstanbul, kendi direncinin bir kanıtı olarak ayakta duruyor. 15 milyondan fazla nüfusa sahip bu şehir, eski ve yeninin canlı bir gobleni gibidir. Burada antik camiler, modern gökdelenlerle yan yana durmaktadır. İstanbul, bir minareden yükselen ezan sesinin, trafik sesleri ve oynayan çocukların kahkahalarıyla karıştığı bir tezatlar şehridir. Şimdi, İstanbul'un 1800'lerden günümüze kadar olan olağanüstü dönüşümünü keşfetmek için zamanda bir yolculuğa çıkacağım. Zengin tarihini, kültürel evrimini ve iki kıtaya ve sayısız kültüre yayılan bir şehir olarak kalıcı cazibesini inceleyeceğiz. 19. yüzyılın başlarında Konstantinopolis, uçsuz bucaksız Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbiydi. Şehir, dünyanın dört bir yanından tüccarların toplandığı hareketli bir metropol, bir ticaret ve diplomasi merkeziydi. Doğal bir liman olan Haliç, doğudan gelen baharatlar ve batıdan gelen kumaşlarla dolu gemilerle doluydu. 1800'lerdeki Konstantinopolis, silüetine muhteşem Ayasofya'nın hakim olduğu minareler ve kubbeler şehriydi. Bir zamanlar Bizans bazilikası olan bu mimari harikası, Osmanlılar tarafından bir camiye dönüştürülmüş ve onların hakimiyetini simgeliyordu. Şehrin sokakları, mallarını satan satıcıların sesleri ve her kesimden insanın sohbetleriyle yankılanan labirent gibi bir ağdı. Osmanlı Konstantinopolis'indeki yaşam, gelenek ve göreneklerin zengin bir dokusuydu. Topkapı Sarayı'ndan hüküm süren sultan mutlak güce sahipti. Sarayı, entrika ve gücün merkeziydi ve imparatorluğun kaderini şekillendiriyordu. Ancak imparatorluk ihtişamının yüzeyinin altında bir değişim hissi geliyordu. Bir zamanlar müthiş bir güç olan Osmanlı İmparatorluğu, sınırları içinde ve dışında artan zorluklarla karşı karşıyaydı. Avrupa güçleri yükselişteydi ve imparatorluğun toprakları üzerindeki hakimiyeti zayıflıyordu. Konstantinopolis'in içinde, eski düzeni sorgulayan ve derin bir dönüşüm dönemi için zemin hazırlayan yeni fikirler kök salıyordu. 19. yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimat dönemi olarak bilinen bir reform çağını başlattı. İç çekişmeler ve dış baskılarla karşı karşıya kalan Sultan II. Mahmud, imparatorluğu modernize etmeyi ve gücü merkezileştirmeyi amaçlayan bir dizi reform başlattı. Bu reformlar Konstantinopolis üzerinde derin bir etki yarattı ve şehrin sosyal, kültürel ve fiziksel dokusunu kademeli olarak dönüştürdü. En önemli değişikliklerden biri, Avrupa modellerine dayanan yeni bir hukuk sisteminin getirilmesiydi. Bu, geleneksel İslam hukukundan bir kopuşu işaret ediyordu ve daha fazla bireysel hak ve özgürlüklerin yolunu açtı. Tanzimat reformları ayrıca üniversiteler ve askeri akademiler de dahil olmak üzere modern eğitim kurumlarının kurulmasını da beraberinde getirdi. Bu reformlar, batılı fikir ve değerlere maruz kalan yeni bir Osmanlı aydın ve bürokrat sınıfının ortaya çıkmasına yol açtı. İmparatorluğun geleneksel yapılarını sorgulamaya başladılar ve daha fazla demokrasi ve modernleşme için savundular. Konstantinopolis bu dönüşümlerden geçerken fiziksel görünümü de değişmeye başladı. Daha Avrupa'yı bir mimari tarzı yansıtan yeni mahalleler ortaya çıktı. Eski şehrin dar, dolambaçlı sokaklarıyla tezat oluşturan geniş bulvarlar inşa edildi. Gazlı aydınlatma ve tramvaylar gibi yeni teknolojilerin getirilmesi, şehrin karakterini daha da değiştirdi ve Doğu ile Batı arasındaki uçurumu kapattı. 4. bölüm, Dönüşen bir şehir, erken Türkiye Cumhuriyeti'nde İstanbul. Osmanlı İmparatorluğu'nun alacakaranlığı 1. Dünya Savaşı ile geldi. İmparatorluğun yenilgisinin ardından
Konstantinopolis kendini İtilaf devletleri tarafından işgal edilmiş halde buldu. Yıkılan bir imparatorluğun küllerinden Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde modern Türkiye Cumhuriyeti doğdu. Ankara yeni başkent oldu ve Konstantinopolis resmen İstanbul olarak yeniden adlandırıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yılları modern, laik bir ulus devlet yaratmayı amaçlayan radikal reformlarla damgasını vurdu. Atatürk'ün Türkiye vizyonu, batılılaşma ve modernleşmeye sıkı sıkıya bağlıydı. Bir zamanlar Osmanlı halifeliğinin merkezi olan İstanbul, yeni cumhuriyetin imparatorluk geçmişinden uzaklaşmaya çalışmasıyla dramatik bir dönüşüm geçirdi. En görünür değişikliklerden biri, Türkçe için Arap alfabesinden Latin alfabesine geçişti. Bunun okur-yazarlık oranları üzerinde derin bir etkisi oldu ve yeni fikirlerin yayılmasını kolaylaştırdı. Geleneksel bir Osmanlı şapkası olan fes yasaklandı ve batılı kıyafetler norm haline geldi. İstanbul'un kültürel dokusu da önemli bir değişim geçirdi. Dini kurumlar devlet kontrolüne alındı ve laik eğitim teşvik edildi. Şehir, yeni cumhuriyetin ruhunu yansıtan yeni sanat, müzik ve edebiyat biçimlerinin ortaya çıkışına tanık oldu. 5. bölüm, modernitenin zorlukları, koruma ve gelişmeyi dengelemek. İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen 10 yıllarda Türkiye'de hızlı kentleşme ve sanayileşme yaşandı. Ülkenin en büyük şehri ve ekonomik merkezi olan İstanbul, kırsal alanlardan iş ve fırsat arayan insanların görülmemiş bir akınına uğradı. Bu hızlı büyüme, şehrin tarihi mirasını modern bir metropolün talepleriyle dengeleme yeteneğini test eden yeni zorluklar getirdi. Yeni sakinlerin akını, İstanbul'un banliyölerinin genişlemesine ve büyük konut projelerinin inşasına yol açtı. Bu projeler, acil konut ihtiyacını karşılarken, genellikle şehrin eski mahallelerinin karakterinden ve cazibesinden yoksundu. Hızlı gelişim hızı, İstanbul'un altyapısına da yük bindirdi ve tarihi dokusunun korunmasıyla ilgili endişelere yol açtı. Bu zorluklara rağmen İstanbul benzersiz karakterini korumayı başardı. Ayasofya, Sultanahmet Camii ve Topkapı Sarayı gibi ikonik simge yapılarına ev sahipliği yapan şehrin tarihi yarımadası büyük ölçüde bozulmadan kaldı. Bu tarihi hazineleri korumak için çabalar gösterildi ve İstanbul'un kültürel mirasının bir parçası olarak önemleri kabul edildi. Ancak koruma ve ilerleme arasındaki gerilim, İstanbul'un kentsel dokusunu şekillendirmeye devam etti. Şehir büyüdükçe altyapısını modernize etme ve artan nüfusunu barındırma baskısı da arttı. Bu, genel